Ben her eğitim öğretime başladığımız gün o gece asla uyuyamam. Hani çocuklar ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan bir öğrenci ne kadar heyecan duyuyorsa, okulun ilk açıldığı gün özellikle çok heyecanlı olur. Benim için hep öyle olmuştur. Son yılıma kadar hep. O heyecanı kaybetmemek zaten işin güzelliği galiba. Yani bana çok büyük mutluluklar verdi. Çok onurla taşınacak bir meslek öğretmenlik. Öğrencilerim beni her zaman çok onurlandırır. Çok sevgiyle yaptım, özveriyle yaptım. İyi ki öğretmen olmuşum diyorum. Çorbada bir tuzu olmak denir ya halk arasında. Yapabildim çok şükür. Mutluluk verici tabii. Güzel bir 40 yıl, dolu dolu bir 40 yıl. Tarih öğretmeni olduğum için çok sayıda hukukçunun da öğretmeniyim. Onları gördüğümde çok mutlu oluyorum. Onlarla karşılaşıyorum, selamlarını alıyorum, onlar beni arıyor. Öğretmenlik bambaşka bir şey. Bakıyorum ki binlerce insan hayatına dokunmuşum. Beni çok mutlu ederler, başım göğe değer. Kalp ameliyatına girdiğimde bazı öğrencilerimin kan vermek için beni beklemeleri ve bazı öğrencilerimin kendi aralarında organize olarak Kur'an okumaları, bana dua etmeleri beni çok duygulandırmıştır. Öğrenci size çok yaklaşmıyorsa, sizi kendine çok yakın bulmuyorsa, görüntüleriniz değişmişse, zaman değişmişse bırakacaksınız. Bu kuşak farklı bir kuşak. Doğdukları andan itibaren ekranlarla tanıştılar. Oyunlardaki karakterler onun gerçek yaşamındaki arkadaşlarından daha önde. Alfa kuşağı işin içinde olmak istiyor, kendisi yapmak istiyor, eli ona değsin istiyor. Bunu bilip buna göre hareket etmemiz, derslerimizi de buna göre tasarlamamız, buna göre planlamamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman asıl o çocuklara etki ettiğimizi görmeye başlıyoruz. Bu etkinin sonucunda da onlar gerçek potansiyelini o zaman ortaya çıkarmış oluyorlar. Bu devirle beraber öğretmenliğin de tanımı değişti. İyi öğretmenin de tanımı değişti. Önceden bilgisi yüksek olan, güzel ders anlatan kişiye biz iyi öğretmen diyorduk. Artık çocuk her türlü bilgiyi çeşitli platformlardan anında kazanabiliyor. Çocukların merak duygusunu gıdıklayabilen, onların heyecanını yüksek tutabilen, onlara öğrenmeyi öğretebilen kişiye aslında iyi öğretmen demeye başladık. Bu değişen devirle beraber öğretmenliğin de tanımının değiştiğini ve bu tanımada bizim de ayak uydurmamız gerektiğini düşünüyorum. O çocukların düşünceleri ve yaptıkları şeyler her zaman bizim tecrübelerimizin daha ötesinde bir şeye evrilebiliyor. İlk 10.000'in içinde olan bir çocuğumun sinoloji diye bir şey yazması üzerine ya nasıl olur dedim, ziyan ettim bu puanı. Bana böyle gayet üst perdeden sakin ol dedi, ben halledeceğim dedi. Sinoloji Çin dil bilimi. O çocuk şu an işte Çin'e gidip geliyor ve iyi bir para kazanıyor falan. Öğretmenlik de böyle garip bir şey yani. Bir şey yapıyorsun, sonra diyorsun ki bu böyle olacak. Ben bunu biliyorum ama bilmediğini fark ediyorsun. Çünkü her seferinde değişen nesil sana senin bildiğin şeylerin aslında artık bir tık geride kaldığını ve senin zamanın ruhunun azıcık yakalayamadığının da kanıtı oluyor. Bunu çocuklar bize çok sert bir şekilde öğretiyorlar ve ben bundan açıkçası çok keyif alıyorum. Evet, yani ben yaşlandıkça kendi içine çekilen bir insan olmaktan uzak olacağım galiba. Ben ölmeyecekmiş gibi hissediyorum. Onların arasında var olabilmek benim için birazcık kıymetli, önemli. Bu açıdan da keyifli. Bu mesleğe ilk girdiğim andan itibaren, ilk dakikadan itibaren okula girdiğimde o yaşadığım hazzı, o duyguyu, o mutluluğu an be an her seferinde fazla fazla yaşıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum, okulu çok seviyorum. Bir çocuğun hayatına dokunmak, onun gelecekte şekil veriyorsun ve onun gelecekte o şekli alıp vatan millet sevgisi olan iyi bireyler olarak yetiştiğini görmek en büyük keyif. Her ürettikleri projede kendilerinde farklı bir özelliği keşfediyorlar aslında. Ben de onlara eşlik etmekten, danışman olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Benim için bir yaşam biçimi. Yani hani o olmasaydı herhalde olamazdım diye düşünüyorum. Yani meslek, evet meslek her halükarda bir meslek olur. Ama öğretmenlik çok bambaşka. Ben sadece fizik öğretmeni olarak kendimi görmüyorum. Çünkü öğretmenlik dediğimiz şey genel çerçevede baktığınızda iyi birey nasıl yetişir, iyi insan nasıl yetişir, topluma faydalı bireyler nasıl oluşur sorusunun cevabıysa
Bunun için göreviniz hiçbir zaman bitmez. Ömür boyu devam eder inşallah. Dersimde ben çocuklara işte ülkenin durumunu, dünyanın durumunu sorgulayalım. Ne eksiğimiz var, neye ihtiyacımız var? Proje yaparken illa bir sorun bulmamız gerekiyor. Bu sorunu bulmamız için, soruna çözüm bulmamız için düşünmeleri istiyorum. Mesela bir ay boyunca falan sadece bir düşünmeyle geçiyor. Sonra burada beyin fırtınası şeklinde ben de onlarla birlikte düşünerek nasıl çözebiliriz? Üstüne yoğunlaşarak ve içine teknoloji ekleyerek de çözüm bulmaya çalışacağız. Ben o şekilde bir özgür ortam yaratmaya çalıştım. Evet, bazen sınıf içinde kaos oluşuyor, gürültü oluyor, konuşmalar, farklı hareketler. Çünkü normal bir sınıf ortamından çıkıp normal bir sınıf ders işleme ortamından dışarı çıkınca çocuklar da bir afallıyorlar ama emin olun bir iki ay sonra o düzeliyor. Kaosun içinde de bir düzen oluşuyor bir şekilde. Çocuklara da ben bunu anlatıyorum. Onlar da gereğini yerine getiriyorlar. Ben kendimi tam hissediyorum, mutlu hissediyorum. Yatağa girince akşam ben bunu başardım diyebiliyorsam işimi yapmışım demektir. Benim ilk çocuklarım şu anda üniversite sınavına giriyor. Ağlayasım geliyor ya, çok duygulanıyorum o esnada. Sosyal medyadan ekleyen öğrencilerim var. O başta garip geliyordu ama çok da duygulanıyorum. Ben onları 4 yaşındayken 2 sene, 3 sene okuttum. Onları böyle gencecik, tığ gibi çocuklar görmek gerçekten mutluluk verici. Gurur duyuyorum onlarla. Benim için mutlu olmak, gülümsemek, kahkaha atmak ve enerjimi boşaltabildiğim, enerji verebildiğim, motive olabildiğim bir mesleği yapmaktı. Çocuklarla eşsiz maceralara aslında atılıyorum. Çünkü her şeyi deneyebildiğin, her şeyi yapabildiğin, dünyanın en masum canlılarıyla birlikte çalışıyorum. Eğitim ve öğretim hayatımdaki ilk temeli atıyorum. Kendi adıma çok onur ve gurur verici. Onları da hayata hazırlamak benim için kendimi güzel hissettiren bir şey. Gönülden yaptığım bir mesleğim daha var. Çocuk işçiliğinin önlenmesiyle ilgili çalışıyorum. Bahçeden, tarladan ya da okumaya erişimi olmayan çocukları eğitim faaliyetlerine yönlendiriyoruz. Çadır kentlerinin içerisinde bir okul açıyoruz ve burada eğitim ve öğretimlerini devam ettiriyoruz. Yüzmeye gidiyoruz, parklara gidiyoruz, uçurtma şenlikleri yapıyoruz. Biz aslında haklarından mahrum kalan çocukların haklara erişimini ve onları güvende alanda tutmayı amaçlıyoruz. O yüzden bu anlamda da mutluyum açıkçası. Ben doğaya çocuklarla çıktığım zaman fosil keşfi olsun, orman okulu olsun, özellikle fosil keşfinde biz ilk kez doğada yürüyüş yaptık diyen çocuğa rastlıyoruz. Ne demek yani? Fındık bahçesinde fındık hasadı yapmak doğa çalışması değil. Çocuğun bir konsorsiyum içinde, bir eğitim modülünün içinde ya da bir öğretmen eşliğinde ya da bir ekip halinde periyodik sistemler içinde ya da ne bileyim işte bir düzen içinde doğada yürümesi, doğayı keşfetmesi, doğada keyif alması, çocuk doğada büyümediyse, bunları görmediyse gidiyor şehirdeki o ağacı kırmaya çalışıyor, sökmeye, canlı bir ağacı, bizim diktiğimiz bir ağacı sökmeye çalışıyor. Çünkü niye? Ağaç sevgisi kavramı bu şekilde alanlarda öğretilmemiş. Hani hep vardır ya böyle yaprakları alıyoruz da havaya atıyorsun, böyle o keyifli bir şey vardır, estantane vardır. Onu birçok çocuk yapmıyor yani. 20 milyon yıl önceki tablonun fosil kanıtlarını, yani yaprak fosillerini bulacağız. Bu bana göre tarifsiz. Belki daha güzelmiştir değil mi? 20 milyon yıl önce. İşte ben istiyorum çocuklar bunları keşfetsinler. Çocuklar bunlara dokunsun. Bunu niye hep belgesellerde izliyoruz ki? İlk Öğretmenler Günü'nü Ulubey'de biz kutlarken o konuşmayı ben yaptım. O konuşmayı hala, o konuşmanın metnini saklarım. Hala da Öğretmenler Günü deyince heyecanlanıyoruz yani. Sonra öğretmenlik emekli olunca bitmiyor. Bitmiyor. Her zaman insan kendisini öğretmen gibi hissediyor. Çok öğrencilerim vardı. Hepsini ayrı ayrı hatırlıyorum. Resimleri açınca isimleriyle beraber sayıyorum. Hepsinin benim gözümde yeri ayrıdır. Hepsi değerlidir, hepsi kıymetlidir. Hepsi. Bayramlar olurdu. Neler hazırlardık? Halk oyunları hazırlardık, Pamuk Prensesler hazırlardık. Ve o kıyafetleri kendi ellerimizle hazırlardık. Trampetlerle yürüyüşler yapardık. Hala özlerim. Bayramlardan önce sokaklarda trampet çalardı. 2-3 gün önceden başlardı provalar. Hala her bayramda trampet sesini özlerim. Hep böyle bir yerden trampet sesi duysam diye özlerim. Çok güzel günlerimizdi. Çok güzel çalıştım. Severek çalıştım. Çalışmaya doymadım yani. Yavrum ne olmak istiyorsun diye sorardım ben bazen öğrencilere, şey olsun, gayri ihtiyar da olsa. Öğretmen olacağım deyince heyecan basıyordu beni. Bir bayan kucağında
çocuk var. Öğretmenim elini öpebilir miyim dedi. Şaşırdım. Kızım sen kimsin? İşte ben filan köyden filancı, sen öğrencin. Tarif edemiyorum ya. Sanki ben kendi evladımmış gibi böyle bir hisse kapılıyorum. Duygulanıyorum da şimdi demek ki bir şeyler vermişiz diyorum. Bir köye gidiyorsun. Orada hastası olan var, hastasını yönlendiriyorsun. Para kazanmak isteyen var, ticarete gidecek efendim. Veyahut da şehirler arası seyahat yapmak isteyen yine fikir alıyor. Ya bunu en iyi kim bilir? Öğretmen bilir diyor. Toplumumuzda belli bir yargı vardı o zamanlar. Kızlar okumaz veya okula gitmezdi. Kız öğrencilere çok önem verdim. Kapı kapı dolaşıyordum. Ya şu yavruyu gönderin de hiç olmazsa alfabeyi öğrensin. Seviyorum ya. Yani bunu itiraf ediyorum. Çok seviyorum. Yaptığım şeyi çok seviyorum. Mesela bizde müdürümüz çok söyler, birkaç arkadaş biz. Tatillerde durmadan okula geliriz. Okula geliriz, zil çalar, herkes gider, biz gitmeyiz. İşte aklımızda bir şey vardır ya bir şey yapıyor oluruz. Hani müdür der ki bize yani artık gidin yani eviniz yok mu, işiniz yok mu? Okulda olmayı seviyoruz, okulda vakit geçirmeyi seviyoruz. Çocuklarla bir arada olmayı seviyoruz. Hani bizim işimiz gibi değil aslında. O biraz öğretmenliği diğer mesleklerden ayıran taraf da o. Mesela değişik mesleklere sahip arkadaşlarım arıyorum. Neredesin? İşteyim ya da iş yerindeyim. Mesela hiçbir öğretmen işteyim, iş yerindeyim demez. Herkes okuldayım der. Okul bizim için başka bir şey. Yani sadece meslek öğretmenlik ya da sadece bu bizim işimiz gibi bir şey değil. Hani bir gönül bağımız var demek ki mesleğimizle. Spor yapan çocukların hayata karşı dirençleri, vazgeçmeme duygularının çok yüksek olduğunu gördüm. Finlandiya ve İzlanda milli takımının çoğu, mesela kalecisi doktor, işte sağ bekleri öğretmen, hakim, avukat var. Her meslek dalından sporcular var. Bu da demek oluyor ki akademik yönden başarılı olan öğrencilerimizi sosyal yönden de destekleyebiliriz. Sosyal yönden de farklı bir uğraş ve topluma daha faydalı birey olarak yetiştirebiliriz. Yani istesek başarabiliriz aslında. Her çocuk ve her öğrenci özeldir. Herkesin farklı yetenekleri vardır. Birisi 5 metre atlayabilir, biri 1 metre atlar. Ama önce iyi insan olmayı, temiz ve ahlaklı insan olmayı öğretmeye çalıştım. Sevgiyle, sadece sevgi. Öğrencilerim yüzünde herhangi bir gülücük gördüğüm zaman, yaptırmış olduğum sporun karşılığını aldığım zaman bütün yorgunluğumu atıyorum. Bizim yorgunluğumuzu alan öğrencilerimiz. Öğrencilerimiz olmasa gerçekten yorgun hissederim kendimi ama. Ben çocuklardan çok şey öğreniyorum. Çocuklarla birlikte olmak benim için bambaşka bir şey. Farklılığım onlar için ilginç ve aslında hayatta mücadele etmekte farklı yollar öğrenebilme gücü getiriyor bence. Kişinin hayatında benim izimin olması, bir şekilde ona benim destek olmuş olmam, rehberlik etmiş olmam benim için çok büyük bir kazanım. Çünkü daha önce ben bir şekilde aynı yollardan geçtim. Kendimi geliştirmek için çok çaba sarf ettim. Onların bir imkanı var ve buna rehberlik edebiliyor olmak, onların önünde olabiliyor olmak bu büyük bir motivasyon kaynağı benim için. Öğretmenim iyi ki sizinle birlikteyim demesi bana zaten yetiyor. Ben diyorum ki ben amacıma ulaştım ya da amacıma ulaşmak için doğru yolda ilerliyorum. O zaman iyi ki öğretmen olmuşum diyorum. Her bir çocuğa baktığımda diyorum ki Muhammed, ataların sana nasıl bir miras bıraktı? Sen ne yapıyorsun? Ne yapmalısın? Her gün ben bunu düşünürüm. Ben tek başıma bir öğretmen olarak projeyi ürettim diyelim. Bu kadar başarılı olamazdım. Kim dikkate alır beni? Sahada bu projeyi kullanacak olan çocuklarım değil mi? Bakın Endüstri Meslek Lisesi'ne o mezun ettiğim çocuklarım dünyada, globalde ana dili İngilizce olan çocuklarla yarıştılar ve birinci oldular. Biz yeri geldi sabah 5'e kadar burada diyalog yaptık. Ve sabah 7'de tekrar o çocuklar okula geldi. Arkamda o çocuklar olmasa, eski ya da yeni fark etmiyor. Meslek lisesinin öğrencilerinin desteği olmasa ben küresele gidemezdim, açık konuşayım. Herkes bana mal ediyor ama hayır, bu %50. %50 benim çabam, %50 onların desteği. Benim hayat amacım Anadolu'da köy köy dolaşıp o eski filmlerdeki gibi öğretmenliği yaşamaktı. Üniversite hocalarımı karşıma aldım. Akademisyen olmamı isterlerdi. Hayır dedim. Ben öğretmenliği tercih ediyorum. Başka hiçbir sıfat, tanımlama istemiyorum. İyi ki de tercih etmişim. İyi ki buradayım. Bir sürü anım var mesela benim. Her bir öğrenci çünkü ayrı bir dünya. Onunla yaptığınız etkinlikler, aktivitelerde sizin duygu dünyanızı besliyor. Benim yatırımım bu yönde.
lambayı bir kişi buldu işte, uçağı bir kişi buldu. Belki o bir kişi bizim sınıfın içinde. O dikkat ve verimle çocukların yüreklerine dokunmamız lazım. Onları fethetmemiz lazım. Çocuklar severse her şey kendiliğinden olmaya başlıyor. Öğretmenlik benim için bir aşk, bir sevgi, bir duygu böyle, yaşayan bir duygu. Çok mutluyum öğretmenliği yaparken. Öğrencilerle birlikte filizlenmek, yeşermek beni çok mutlu ediyor. Öğretmenlik hayatım boyunca her zaman çocukların yüzündeki ifade beni motive etmiştir. O çocuğun gözündeki mutluluk, yani bir proje aylar alıyor. Yazılması, yürütülmesi. Yani siz bir yurt dışı projesi yaptığınız zaman en az 2 sene emek vermeniz gerekiyor. Çok yoruyor. Ama o çocuğun gözündeki mutluluk bütün yorgunluklarınızı götürüyor. O kadar mutlu ediyor ki siz. İşte bunu parayla alamıyorsunuz siz. Yani bunun değeri, manevi değeri paha biçilmez. Öğretmenlik gerçekten gönül işi. Eğer çocukları seviyorsanız zaten hani muhteşem bir öğretmensiniz. O kadar saf, o kadar tertemizler ki neyle donatırsanız onunla devam ediyorlar. Benim belki çocuk kitabı yazmamdaki asıl etki de bu. Çocukları çok seviyorum. Onlarla beraber olmak, onlarla konuşmak, sohbet etmek o kadar iyi niyetliler ki bir yetişkin kitabı yazsaydım eğer bu şekilde büyük bir keyif alamazdım. Ama çocuklar bana o keyfi gerçekten yaşatıyor. Ben gerçekten öğrencilerimi çok seviyorum. Çok sevdiğim için de mesleğimden çok memnunum ve çok mutluyum mesleğimde. Umarım bütün öğretmenlerimiz de o sevgiyle ve o mutlulukla mesleklerini sürdürürler. Uzun yıllardır öğrencilerle projeler yapıyoruz. Öğrencilerime hep şunu anlatmaya çalışırım. Proje yaparken korkmayın. Çünkü proje süreci mutlaka kazandırır. Bazen sonuçta derece kazanırsınız, bazen de tecrübe kazanırsınız. Yani kaybetme ihtimali olmayan bir süreçtir proje hazırlama süreci. Zahmetlidir, emek ister, çok çalışma ister. Dışarıdan baktığında, başarıya ulaşıldığında herkes buzdağının zirvesini görür. Ama buzdağının altında kalan kısımda uykusuz geceler, gece 3-4'lere kadar mesajlaşmalarla birlikte yazılan raporlar ya da defalarca üniversitede ya da başka resmi kurumların laboratuvarlarında geçirdiğimiz dakikalar vardır. Bu konuda pek çok insandan destek almışızdır. Proje süreçleri tek başına bir süreç değildir. Farklı kurumlar, bugüne kadar bize destek olan herkese buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü çok fazla insanın desteğini alarak başarılar elde ediyoruz. Ama bu tüm süreç gençler için ve dolayısıyla bu ülke için. Yani geleceğin teminatı olan gençleri geleceğin bilim sevdalısı bireyler olarak yetiştirmek istiyorum. Bu süreçte de onların bilime aşık bireyler haline getirebilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zeka oyunları inanılmaz bir alan. Bir kere oyunun ötesinde. Bu alana girişimde oyunun gücünü fark etmem çok etkili oldu. Oyun gerçekten büyük bir güç. Çocuklarda zaman içerisinde çok büyük değişimleri gözlemleyebiliyoruz. Neler yarattığını görebiliyorum. Ve bu değişim, bu farklılık bende inanılmaz bir keyif ve istek yaratıyor. Çok mutlu oluyorum ve diyorum ki iyi ki bu işi yapıyorum. Zaman zaman çocukların yeteneklerini keşfediyoruz zeka oyunlarıyla. Çocukların duygularını tanımaları, duygularını kontrol etmeleri. Daha da farklısını söyleyeyim. Mesela zeka oyunlarını ders içerikleriyle, kazanımlarla ilişkilendirip nasıl bu kazanımlar daha kalıcı ve etkili bir hale dönüşebilir? Nasıl kalıcı öğrenme sağlanabilir? Bunun üzerine çalışıyoruz ve inanılmaz dönütler alıyoruz. Hem öğrencilerden hem de öğretmenlerden. Öğretmenlik mesleğinin en güzel alanı da şu. Ben öğrencimi mezun ettim. Üniversitede mekatronik mühendisliğine gitti. İrtibatımız halen devam ediyor. Geçen sene beraber onlar rokette Türkiye ikincisi oldular. Ben lise arası İHA yarışmasına Türkiye üçüncüsü, biz beraber ödül pozu verdik. Aynı alandaydık. Hocam dedi, hocam buyurun, ikimiz aynı pozu verdik. İşte bu, yani hazırlık sınıfı olmasına rağmen 3. sınıfta 4. sınıfta giremiyorlar takımlara. Benim öğrencim daha hazırlık sınıfında, çünkü yetişmiş hazır eleman. Bu roket takımının en önemli parçalarından biri oluyor. Ve böylece dereceler geliyor. Bizim hem öğretmenlik mesleğinin en güzel şey, verdiğiniz değerin karşısında bir ürünün ortaya çıkması. Ve bunu hissetmeniz. Bu bence verilen en büyük değer de insan yani. Ortaokulda bir tane İngilizce öğretmeniyle karşılaştım ben. Ya inanılmaz bir şey ya. Böyle bir öğretmen değil, böyle bir insan yok.
Hani İngilizce ilk defa karşılaşmışım, zor diye düşünmüyorum. O kadar çok sevdim ki öğretmenimi. Yani dedim ben kesinlikle İngilizce öğretmeni olmalıyım ve bu öğretmenim gibi olmalıyım. Güler yüzlü olmalıyım. Gerçekten çocuklara sevdiğimi hissettirmeliyim. Enerjimi yansıtmalıyım. Hani mutsuz olduğum zaman da bile karşımdaki kişiyi kırmadan ifade edebilmeliyim. Bu öğretmenimin hani tarzı, yaklaşımı çok önemli bir rol oynadı öğretmen olmamda. Kültürel yönden onları bol şekilde bilgilendireceksin. Tarım yönünden bilgilendireceksin. Sanat yönünden bilgilendireceksin ki çocuk kendine göre bir yön bulsun. Sadece öğretmenin, annenin, babanın zoruyla olmaz. Çocuk gideceği yönü kendi tayin etmelidir. Bir öğretmen o ideali tek başına kazandıramaz. Aile ve toplum üçlüsüyle beraber olacak. Çocuklarla haşır neşir olmak çok güzel bir şey. Hele o çocukların ileri safhada bir mertebeye gelmeleri insana gurur veriyor. Sadece eğitim, öğretim yapmasınlar. Halkın içinden öğrencileri ayıklamasınlar. Onları iç içe yetiştirsinler. İnsan değişir. Ve bizim zor dediğimiz çocukların hayatları da zor oluyor. Bütün o zorluğun içerisinde bir insandan tamamen normal davranışlar beklemek bence çok hayal ürünü. Hepimiz, istisnasız hepimiz zaman zaman psikolojik sorunlar da yaşıyoruz zaten. Bunun dönemleri değişiyor. Kimi insan işte okul hayatını çok normal geçirirken yetişkinlik hayatında bu zorlukları yaşar. Kimisi de tam tersine okul hayatında bu zorlukları yaşarken yetişkinliğini çok normal geçirebilir. Bence burada önemli olan çocuktan umudu kesmemek. Yani gelecekte bir gün iyi bir insan olabilmesi için biz elimizden geleni yapalım. Gerisi onun kendi seçimlerinden ibaret olacak. Birisi arkadan bir yazı okudu tahtada. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da yazmıştım. Arkadan ses geldi. Çocuklar kimdi dedim bu? Bu yazıyı okuyan kimdi? Öğretmenim Mustafa'ydı dediler. Baktım benim küçük Mustafa. Mustafa nasıl öğretti? Öğretmenim dedi anneme yektup yazıyor. Mektup da diyemiyor. Babamın yazdığı yektupları da okuduk da dedi. Onu öğrendim dedi. O Mustafa'yı okula kaydettim. Mustafa şimdi din dersi öğretmeni. Erzurum'da Hayat Fakültesi bitirdi. İşte başarının en güzeli bu. Oradaki öğrencilerimden avukat, banka müdürü öğrencilerim her kademede şeyler espiyede yine dedim ya onlar susamıştı. O susuzluklarla eğitimi, öğretimi Selim Hoca kapattı. Şimdi onlar onun için unutmuyorlar bizi. Hoppala hoptan. Annem bana bir ceket dikti. Çerden çöpten. Cepleri sarımsaktan. Düğmeleri tombul turptan. Ben bir gemi satın aldım. Karpuz kabuğundan. Bindim gemiye. Gittim geçmişe. Efendim, zamanın birinde ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta yaşayan dar gelirli bir ailenin bir kızı varmış. Bu kızın tek hayali öğretmen olmakmış. Okumak, öğretmen olmak ve geleceğe ışıkla bakmak istiyormuş. İşte o kız şu an büyüdü ve öğretmen olarak karşınıza çıktı. Öğretmen aslında bir korsan gibi olmalı. Öğrencinin içindeki gizli duyguları keşfedebilmeli, hazineyi keşfedebilmeli diyorum. Eğer bir öğrencinin resim yeteneğini keşfedebiliyorsam, bir öğrencinin sosyal becerilerini fark edebiliyorsam, drama yeteneğini gözlemleyip onu drama sürecine katabiliyorsam, diyorum ki evet ben galiba mesleğimin doğru adımlarını atıyorum.